Orta Doğu'da domino taşları tek tek düşmeye devam ederken akıllarda artık iyiden iyiye çember bizim için mi daralıyor fikri oluşmaya başladı. Ve yıllardır yok ya onlar komplo teorisyenlerin iddiaları böyle şey mi olur denilen her şey sadece bir nesil içerisinde oldu bile. Peki Irak, Filistin, Suriye ve en son İran derken dominonun son taşı da gerçekten Türkiye mi olacak? Gelin birlikte bunu konuşalım. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Normalde sohbet videolarımı ay sonu yapıyorum ama malum gündem çok hızlı değişiyor ve sizlerden de konu hakkında video talebi yoğun şekilde geliyor. O yüzden bir ara yayın olarak bu videoyu çektim. Genel olarak halkımız hemen işin sonuna odaklandığı için bölgede ne yaşansa şimdi bize ne olacak tartışması başlıyor. Ancak ben bu videoda bize ne olabilir sorusuna cevap vermeden önce biraz da bu olaylar nasıl bu hale geldi, arkasındaki esas dinamik ne ondan bahsetmek istiyorum. Gelin birlikte ajanlarla, sapkın ideolojilerle ve tabii ki maddi menfaatler ile sarılı bir zaman yolculuğu yapalım. Orta Doğu'da olayların gerçekten doğal akışıyla geliştiğini düşünen bunca olaydan sonra sanırım artık kalmamıştır. Osmanlı'nın parçalanmasından tutun, o dönemlerde Osmanlı'ya isyan edip İngiliz'e güvenip yola çıkan ülkelerin yöneticilerine, bugün kullandıkları bayraklarına kadar bile Orta Doğu tamamen Batı tarafından şekillendirilmiş, kullanılmış ve bir kenara atılmıştır. Ve bu domino taşı da temel olarak İran düşüşüyle başlar. CIA'nin 1963 kanlı darbesiyle beslediği Saddam Hüseyin kısa zamanda gücü ele geçirir, muhalefet unsurlarını yok eder ve 1979'da da başa geçer. Klasik insan doğası gücü ele aldığında hemen yozlaşma eğiliminde olduğu için bu binlerce yıllık değişmez kavram Saddam'da da kendini gösterir. Ve petrol ticaretini dolar dışında başka para birimleriyle yapmak istemesinden sonra ve özellikle ABD'nin Bağdat Büyükelçisi April Gillespie ile yaptığı tuzak görüşmeden sonra ABD nasılsa buraları önemsemiyor, ben istediğimi yaparım deyip Kuveyt'i işgal etmesinden sonra Saddam'ın ipi çekilir ve bir zamanlar İran'da yapılacak İslam devriminin ateşini kontrol etmesi için getirildiği güçten dar ağacında sallandığı yere doğru kendi sonunu hazırlar. İran parçalanması bölge için devasa bir olay olsa da birileri için sadece bir projenin adımlarından birisiydi. Şimdi Saddam güce gelirken aynı anda İran'da yaşanan olaylara da bakmamız lazım. Çünkü biraz önce dediğim gelmekte olan İslam devriminin bir çeşit kontrol subabı lafının altını doldurmam gerek. Saddam'ın mutlak güce geldiği 1979 yılında İran'da da mevkidaşı mutlak güçten düşürülüyordu. Şah Muhammed Rıza Pehlevi. Pehlevi'nin istenmeyen adam ilan edilmesi ise 10 yıl öncesine dayanıyordu. Ocak 1979'da Fransa'nın deniz aşırı toprağı Guadeloupe adasında dönemin 4 büyük batılı gücü ABD Başkanı Jimmy Carter, İngiltere Başbakanı James Callaghan, Fransa Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing ve Batı Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt tarihi bir gizli zirve gerçekleştirdi. Bu zirvenin en kritik gündemi ise İran'dı. Toplantıdan çıkan karar net ve acımasızdı. Şah'ın iktidarda kalması artık Batı'nın çıkarlarına hizmet etmiyordu. Destek çekilecek ve Şah rejiminin çöküşüne kontrollü bir şekilde izin verilecekti. Şah'ın Batı tarafından istenmeyen adam ilan edilmesinin sebebi olan ve genellikle gözden kaçırılan iki devasa stratejik hamlesi vardı. Birincisi 1970'lerde OPEC içindeki liderliğini kullanarak petrol fiyatlarını manipüle etmesi ve Batı ekonomilerini köşeye sıkıştırmasıydı. İkincisi ve çok daha tehlikeli olanı ise Batılı istihbarat ağlarından bağımsız hareket etmeye başlamasıydı. Şah, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan ve Fas ile birlikte Afrika'daki Sovyet etkisini kırmak üzere Safari Club adında gizli ve çok uluslu bir istihbarat ittifakı kurmuştu. Kendi başına bölgesel bir hegemon olma hayali kuran ve Batı'nın kontrolünden çıkan Şah kendi ipini bizzat çekmişti. Rıza Pehlevi'nin 1970'lerdeki petrol fiyatlarını 4 katına çıkararak İran'a dönemin parası ile 20 milyar dolarlık devasa bir gelir sağlama planı ülkeyi dünyanın en büyük 5. ekonomisi olma yolunda resmen ateşleyecek bir hareketti. Pehlevi, Tamodene Bozorg yani Büyük Uygarlık ideyası ile İran'ı bölgenin en büyük gücü haline getirmek için inanılmaz petrol gelirleriyle hızlıca çelik fabrikaları ve nükleer altyapı kurmaya başladı. Toprak reformu, okuma yazma seferberliği ve kadın hakları gibi adımlarla İran'ı modern ve batılı bir toplum yapmaya çalıştı. Ya adam ne iyi çalışmış bravo demeden önce biraz durun. Çünkü gerçekler pek de öyle pembe değil. Saddam gibi Pehlevi de güçle sarhoş olmaya,
antik Pers kralları gibi kendini yüceltmeye başlamıştı. Bunun en net örneğinde 1971'de Persepolis'te düzenlenen İran İmparatorluğu'nun 2500. yılı kutlamalarında görürüz. Halk o dönemler yoksullukla boğuşup sadece şahın çevresindeki bir azınlık paraları götürürken Pehlevi'nin kendini büyük kral Kiryos'un varisi olarak ilan edip astronomik harcamalar ile kutlamalar yapması, şatafat içinde yaşaması halktan ne kadar koptuğunu gösteren unsurlardı. Ve bu kopma sadece halktan da olmamıştı. Pehlevi'yi 1953 Musatlık darbesinde tahtını koruması için destekleyen CIA'den de kopmuştu. Ve bu affedilmeyecekti. Guadalupe toplantısı ile Şah'ın kaleminin kırılması kararını alan Batılı devletlerin o dönem için almaları gereken bir karar daha vardı. Ateist Sovyet ilerleyişini önlemek için bir karşı kutup yaratmaları gerekiyordu. Ve bu da radikal İslam, yani siyasal İslam ile kontrol edilecek yeni bir İran'dı. Dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski'nin mimarı olduğu Yeşil Kuşak veya Krizler Yayı olarak tarihe yazılmış büyük projesi kusursuz bir şekilde devreye sokuldu. Bu strateji Sovyetler Birliği'nin güney sınırları boyunca radikal İslamcı rejimlerin desteklenmesini ve komünist ateizme karşı İslam'ın stratejik bir silah olarak kullanılmasını öngörüyordu. Hümeyni'nin Şii dünyasının tartışmasız lideri olduğu inancı da Batı istihbaratı ve medyası tarafından kurgulanmış bir efsaneydi. O dönemde İran'da Ayetullah Kazım Şeriat Medari ve Irak'ta Ayetullah Ebul Kasım gibi geleneksel monarşiye daha ılımlı yaklaşan ve çok daha fazla takipçisi olan dini liderler varken Batı bilerek Hümeyni'yi parlattı. Hatta dönemin ABD Birleşmiş Milletler Elçisi Andrew Young, Hümeyni'yi bir tür aziz olarak tanımlayacak kadar ileri gitmişti. Tabii 2016 yılında deşifre edilen CIA ve Beyaz Saray belgelerinde Hümeyni ve CIA arasında şöyle yazışmalar olmuşken bu çok da şaşırtıcı değil. Amerikalıların bölgedeki çıkarlarını, özellikle petrol konusundaki endişelerini anlıyoruz. Bizim yönetimimizde petrol akışı kesilmeyecek. Biz komünizmin düşmanıyız. Eğer Pehlevi'ye bağlı orduyu pasifize ederseniz İran'da istikrarı sağlarız ve dostane bir ilişki kurabiliriz. İşte ne hikmetse bu gizli yazışmalardan hemen sonra bu süreçte en büyük operasyonel rolü BBC Farsça servisi üstlendi. 1940'larda İngiliz istihbaratının direktifiyle Nazi propagandasına karşı kurulan ve Şah'ın babası Rıza Pehlevi'nin devrilmesinde de başrol oynayan BBC Farsça, 1978-1979 yıllarında Hümeyni'nin kasetlerini ve devrimci mesajlarını İran halkına aktaran bir psikolojik harp aygıtı olarak çalıştı. BBC teknik altyapısı ile İran'ın dört bir yanında Hümeyni'nin sözlerini ve mesajlarını tüm etnik gruplara ve radikal gruplara servis etmeye başladı. Hatta bu o kadar sık yapılıyordu ki artık BBC Farsça yerine Radyo Hümeyni diye anılmaya başlamıştı. Nitekim bu propagandadan ötürü Şah Pehlevi, BBC'yi bir numaralı düşmanı olarak ilan etmişti. Çünkü İslam devriminin kitle iletişim ayağı bizzat Londra'dan yönetiliyordu. Diyorum ya, her Allah kitap diyenin peşinden koşmamak lazım. Batı'nın Yeşil Kuşak projesine uygun, komünizme düşman ancak bölgeyi sürekli bir türbülansta tutacak olan Molla rejimi iktidara özenle yerleştirildi. İşte eşlenik olarak İran'da siyasal değil ama CIA'sel İslam devrimi yaşanırken Irak'ta da diktatör maşa Saddam Hüseyin güce gelmişti ve Orta Doğu'nun en kuvvetli iki ülkesinin tasmaları artık net şekilde ABD'deydi ve böylece ikinci aşama başlamıştı. İslam ülkelerinin tek tek parçalanması ve Büyük İsrail projesi, yani Büyük Orta Doğu projesi. Son yıllarda yaşanan Arap Baharı darbeleri, Osmanlı isyan bayrağını taşıyan ülkelerin tek tek ya parçalanması ya da atıl hale gelmesi, Molla rejimlerinin Afganistan'daki gibi barbarca uygulanan şeriat düzenlerinin nedeni öyle romantik şekilde aktarıldığı gibi halkların özgürlük hareketleri ya da dincilerin ulvi duyguları ile güce gelmesiyle açıklanacak şeyler değil. Hepsi zamanında kağıda dökülmüş, onaylanmış ve sahada da acımasızca uygulanmaya başlamış doktrinlerin eserleridir. Ve bu stratejinin merkezinde ise birbiriyle eşlenik ilerleyen iki temel plan vardır. Bunlardan ilki 1982 yılında Dünya Siyonist Örgütü tarafından yayımlanan Odet-Yinon planıdır. İsrail'in bölgesel hegemonyasını sağlamak ve varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak için komşu Arap devletlerinin etnik mezhepsel fay hatları üzerinden zayıflatılmasını, zamanla bu etnik grupların isyan ederek devletleri zayıflatmasını ve nihayetinde de küçük parçalara bölünmesini öngörür. Siyonizmin kurucu babası Theodor Herzl,
Mısır'ın Nil Nehri'nden Fırat'a kadar olarak tanımladığı Büyük İsrail vizyonunun modern, askeri, jeopolitik karşılığı olan bu plan, çevredeki güçlü, merkezi Arap devletlerinin birbiriyle savaşan unsurlara dönüştürülmesini hedefler. Halk tabiri olarak iti ite kırdırırlar ve sonunda da arkada kalan enkazı kolayca ele geçirirler. İran 2003'te ABD tarafından işgali ve sonrasında Şii, Sünni ve Kürt bölgelerine fiilen bölünmesi bu planın ilk büyük operasyonel başarısıydı. Ardından 2011'de patlak veren ve Suriye'yi üçe bölen iç savaş, Libya'nın kabileler savaşına sürüklenmesi, Mısır'daki rejim değişiklikleri ve Yemen'deki bitmek bilmeyen çatışmalar Yinon planının kusursuz bir mekaniklikle işlediğini göstermekte. Tabii bakmasını bilenler için. Ne yazık ki Orta Doğu bunlara bakacak kapasitesini yıllar önce Allah bizi korur mantığıyla yan gelip yatarak, ilimde, fende gelişmeyerek çoktan kaybetti. Halbuki okusalar görürlerdi. Kur'an'da bile akıl verdik kullanın yazıyor. Ama işte nerede? Yıllar süren hassas istihbarat operasyonları ile Orta Doğu'daki güçlü merkezi devletler içten eritilmiş ve yerlerini dış güçlerin at koşturduğu, vekalet savaşlarının yürütüldüğü istikrarsız gri alanlara bırakmıştır. Projenin diğer ayağında ise Yinon planının ABD askeri doktrinlerindeki yansımalarını görürüz. 2006 yılında Armed Forces Journal'da yayımlanan emekli ABD ordusu yarbayı Ralph Peters'a ait Kanlı Sınırlar makalesi ve haritası. Peters, Avrupalıların çizdiği mevcut sınırların işlevsiz ve adaletsiz olduğunu savunarak Orta Doğu'nun etnik ve mezhepsel kan bağlarına göre yeniden çizilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Peters'ın haritasındaki en çok dikkat çeken unsur, Irak, Suriye, İran ve Türkiye topraklarından koparılan devasa parçalarla kurulan Özgür Kürdistan ile İran ve Pakistan'dan koparılan bağımsız Belucistan devletidir. Bu harita Washington'da diplomatlar tarafından bölgeyi huzura kavuşturacak bir vizyon olarak pazarlansa da gerçekte Orta Doğu'yu sonsuz bir bölünme, göç ve terör sarmalına iten bir Siyonist imparatorluk müdahalesi şablonudur. Irak ve Suriye'nin parçalanmasıyla bu haritanın ilk iki aşaması tamamlanmış, sıra ateş çemberinin üçüncü ve en büyük hedefi olan İran'a gelmiştir. Ve o perde şu an kanlı bir şekilde açıldı. 1979'da bizzat Batı ve istihbarat yetkilileri eliyle iktidara taşınan Molla rejimi günümüzde kullanım ömrünü tamamen doldurmuş durumda. Zamanında sırf Sovyetleri engellesin diye radikal dincileri kontrol ederek kurulan Yeşil Kuşak stratejisinin günümüzde bir anlamı yok. Dahası İran'ın batı tarafında kurulan İslami Molla rejimi Pehlevi ve Saddam gibi zaten yozlaşmışken daha da bireysel şekilde kontrolden çıktıkları ve kendi nükleer programlarını geliştirerek ve küresel sistemde Çin-Rusya eksenine kaymaları Batı için artık tolere edilemez bir varoluşsal tehdit boyutuna ulaşır. Ve Saddam'da tekrar eden, Pehlevi'de de tekrar eden o meşhur tarihin tekerrürü bir kez daha yaşanarak bizzat Batı ile güce getirilmiş maşaların kanlı değişim vakitlerini getirir. Amerika'nın bakış açısına göre Molla rejimi artık bir anti-Sovyet kalkanı değil, Batı hegemonyasının kalbine yönelmiş bir mızrak halini almıştı. Bu nedenle politikalarda radikal bir değişime gidilmiş ve rejimin fişinin çekilmesine karar verilmişti. İran'ın imhası için düğmeye 28 Şubat 2026 sabahı basıldı. ABD ve İsrail kuvvetlerinin koordinasyonla yürüttüğü ve Operation Epic Fury olarak adlandırılan devasa operasyon, bir gözdağı operasyonu değil, aslında topyekün bir yok etme sistemi. Zaten doğrudan rejim liderlerini ve önemli kişileri daha ilk günden yok etmeleri de bunun en belirgin göstergelerinden birisi. Adamlar açık açık mesajlarını Molla rejimine verdiler. Nitekim Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da açıkça dile getirdiği gibi bunların amacı rejim değişikliği. Trump'ın bombardımanın hemen ardından İran halkına seslenerek "İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın, hükümet sizin olacaktır, özgürlüğünüzün saati yaklaştı" demesi aslında yeni bir Amerikan taktiği. Irak'taki gibi kendi kara ordusunu ileri sürmesi hem çok masraflı hem de yaşanan kayıplara ABD halkı çok tepki veriyor. Bundan dolayı adamlar zeki. Önce halkı sefalete sürükleyecek ipleri çekiyorlar. Tabi baştakiler de meziyetsiz ve liyakatsız oldukları için bunun altyapısını kötü yönetimiyle farkında bile olmadan kuruyorlar. Halk o kadar devletinden ve hükümetinden soğuyor ki en ufak fırsatta onları boğacak hale geliyorlar. Şimdi bakın, İran'da ana savaş bitsin ve Molla rejimi yine yönetimi bırakmasın, ki bırakacaklarını hiç sanmıyorum, nasıl bir iç savaş başlayacağını hepiniz göreceksiniz. Ve kuvvetle muhtemel İran parçalanacak. Ama esas yönetim koltuğunda kim olacak derseniz onun planı bence çoktan hazır.
Tıpkı 1979'da Şah'ın devrilip Hümeyni'nin getirilmesi gibi bugün de Mollaların devrilip Şah rejiminin modern bir versiyonunun kurulması hedeflenmekte. Bu stratejinin odak noktasındaki isim ise Devrik Şah'ın ABD'de sürgünde yaşayan oğlu Veliaht Prens Rıza Pehlevi'dir. ABD ve İsrail istihbaratı İran'daki derin ekonomik buhranı, 2025'ten bu yana devam eden kanlı halk protestolarını ve artan sivil itaatsizliği bir kaldıraç olarak kullanarak Rıza Pehlevi'yi Batı ile uyumlu ve İsrail'in varlığına itiraz etmeyecek liberal bir İran kurtarıcısı olarak pazarlamaya başladılar bile. İsrail yetkililerin Pehlevi'yi alenen desteklemesi, İran sokaklarında Pehlevi lehine atılan sloganların küresel medya tarafından sürekli köpürtülmesi, rejim değişikliği sonrası senaryonun tüm detaylarının hazırlandığını bize gösteriyor. Hatta İsrail'in operasyona Kükreyen Aslan adını vermesi bile boşa değil. Aslan aslında İslam devrimi öncesi İran ulusunun ve bayrağının sembolüydü. Semboller önemlidir arkadaşlar, o noktaları kaçırmayın. Nihayetinde eğer bu operasyon başarıya ulaşırsa, ki öyle ya da böyle ulaşacak ve İran'da Pehlevi önderliğinde seküler bir şah rejimi kurulursa, İsrail'in doğusundaki en büyük varoluşsal tehdit silinmiş olacak. Ve İran'ın devasa petrol ve doğalgaz rezervleri yeniden Batı sermayesine akacak. Daha da önemlisi, Odet-Yinon planının Büyük İsrail vizyonu önündeki son bölgesel engel de yıkılmış olacak. Aslında bu İran için şu anki iki senaryonun görece iyi olan kısmı. Çünkü aksi yaşanır ve Molla tüm bu yıkıma rağmen rejimi bırakmazsa, demin de dediğim gibi muhtemel senaryo İran'ın tamamen parçalanarak bölgesel savaş ağlarının kontrolüne girmesi. Yani tam bir Suriyeleşme girdabına düşmesidir. Hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, Büyük İran ortadan kalkacak. Ve ateş çemberi bir sonraki nihai muhtemel hedefine doğru ilerleyecektir. Yani Türkiye. Büyük istihbarat operasyonlarında parçalar asla tesadüfen bir araya gelmez. Bu kısa sohbetimizde bile bunun örneklerini gördük. Bir de alt başlıklara insek, adamların nasıl bir ağ ördüğünü dehşet içinde görürsünüz. İşte tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda ve Orta Doğu'da son 20 yılda yaşanan olaylar silsilesiyle birleştirildiğinde ortaya çıkan tablo Türkiye açısından pek de hoş değil. Irak parçalandı ve merkezi otoritesini tamamen yitirdi. Suriye 3'e bölündü, ABD ve Rusya'nın oyun alanına, YPG PKK'nın terör kantonlarına dönüştü. Bugün İran ateş çemberinin tam merkezinde. Liderliği infaz edilmiş, altyapısı, ekonomisi çökmüş ve dış destekli bir rejim değişikliğiyle kanlı bir parçalanma uçurumunun kenarında can çekişmekte. Eğer Türkiye'nin doğusundaki ve güneyindeki tüm tampon devletler yıkılırsa, Odet-Yinon ve Ralph Peters planının, namı diğer Büyük Orta Doğu projesinin namlusu kime dönecektir sizce? Evet, pek çok uzmana göre de hedef tartışmasız bir şekilde Türkiye'dir. Odet-Yinon ve Ralph Peters planında açıkça deklare edildiği üzere Türkiye'nin coğrafi bütünlüğü, güçlü merkezi yapısı ve bağımsız devlet geleneği, Batı'nın İsrail'in bölgesel dizayn projelerinin önündeki en devasa engellerden birisiydi. İran'ın da çökmesi, iç savaşa sürüklenmesi veya Pehlevi liderliğinde tamamen Batı'nın uydusu haline gelmesi durumunda Türkiye doğudan ve güneyden tamamen Amerikan-İsrail ekseninin ve onların asimetrik vekil güçlerinin amansız kuşatması altında kalacak. Ama politika ve diplomasi gerçekten Türkiye için ilginç şekilde işliyor. Ve şahsen bunu yorumlamakta ben biraz zorlanıyorum. Bir gün bir bakıyoruz Amerika'nın en yakın dostuyuz. Ama bir günde bir bakıyoruz aba altından sopayı gösteriyorlar. Şimdi her savaş İran gibi uçaklarla bombalarla olmak zorunda değil. Zaten Türkiye bir NATO üyesi. Bu fiilen pek mümkün bir durum da değil. Ancak bizim savaşımız kendi içimizde. Ekonominin hali ortada. En ufak bir sarsılmada dolar devalüe olsa savaş kadar yıkıcı etkisi olur. Ve birileri de bunun gayet farkındalar. Onun dışında halkımız bu Orta Doğu'dan gelen göçler filan derken karışık ve düzeni bozulmuş bir hal almaya başladı. Ve bu ekonomik sıkıntılar cidden çok gergin bir ortam yaratmış durumda. Kısaca Türkiye benim bir vatandaş olarak ve araştırmayı da seven bir insan olarak gördüğüm kadarıyla şu an çemberin son halkası. Ve ya birileri adım adım o halkayı başka ülkelerde yaptıkları gibi kapatıp işi bitirecekler ya da bizim de iki ileri bir geri şekilde ve daha ziyade dışa bağımlı şekilde kontrol altında tutulmamızı isteyecekler. En ufak bir sivrilik yaptığımızda da Rahip Brunson olayı gibi ekonominin bir günde sarsıldığını, S-400 olayındaki gibi bir günde yaptırımlara maruz kaldığımızı görmeye devam edebiliriz. Adamlar açık açık ayağınızı denk alın mesajı veriyorlar. Bir Türk olarak ve tarihiyle gurur duyan bir Türk olarak bunları konuşmak bile beni üzüyor.
Ama doğrudan benim fikrimi sorarsanız ben bizim İran, Irak gibi bir senaryo ile yüzleşeceğimizi en azından şu an düşünmüyorum. Çünkü bu aralar ABD ile aramız iyi. Ve daha da önemlisi gördüğüm kadarıyla, ki bu konunun uzmanı değilim, sadece kişisel görüşüm ve ABD yetkililerinin açıklamalarına baktığımda Türkiye'nin doğusunun elden gittiği ve ilk aşamada kılıf olarak Kürdistan olduğu, sonrasında da Büyük İsrail vizyonu gereği İsrail'e verildiği senaryo bana rafa kalkmış gibi geliyor. Çünkü ABD Kürtlerle daha fazla iş yapmayacak gibi duruyor. Thomas Barak'ın çıkıp Türkiye-İsrail ortak gücüyle şekillenen Orta Doğu modeline geçilmeli demesi de bunları destekler açıklamalar. Hele ki ABD dediği gibi tamamen Suriye'den filan çekilirse bu dediklerim tam olarak gerçekleşmiş olur. Muhtemelen bu olabilitesi yüksek bir senaryo. Çünkü işleri Rusya ve Çin çok değiştirdi. O sebepten Türkiye'nin üniter yapısını gerçekten deli değillerse bozacaklarını sanmıyorum. Bizi karma bir ulusa döndürmek için her şeyi yapacaklar. O çok net belli. Ama parçalanma olayı hem fiilen çok zor, sonuçta burası Filistin değil, hem de bizi doğrudan Rusya ve Çin'in saflarına itecek bir durum olur. O yüzden ben süreci kontrol altında, Batı bloğunda ne çökmesine izin verilen ne de hızlıca yükselmesine izin verilen bir Türkiye olarak görüyorum. Ve bir kez daha bunları görmek bile beni üzüyor. Yine de dünya değişken. Yarın bir bakmışız büyük egemen güçler sendelemiş. Bir bakmışız iklimsel bir olay adamları harcamış. İşte o zaman bambaşka senaryolarda konuşabiliriz. Ancak bunun için de ülke olarak birbirimizin boğazına sarılmış halde değil, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. 2026 yılına gelmişken laiklik şöyle mi böyle mi diye saçma sapan tartışmalar içerisinde değil, biz nasıl münasır medeniyetler seviyesine çıkarız diye tartışmamız gerekir. Bakın batılı medeniyetler demedim. Çünkü onların medeniyetle bir alakası yok. Kotasını dolduramadı diye ceza olarak çocuklarının ellerini kesip esir köleye gönderen Avrupa'ya, Amerika'ya medeni diyecek adam da bir zahmet 2 satır tarih okusun. Daha derinlere inmek isterdim ama malum artık inilmiyor. O yüzden özellikle tarihi gidişatı verdim ki bu düzen nasıl tekerrür edip duruyor kendiniz görün ve dersler çıkarın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.